Amalfi'ye gideceğiz motor kullanımızla. Yeni aldım. Gerçekten genel olarak düzenledim. Dondurmamı bitirdim. Yılın ilk dondurmasıyla. Geçer ki. Hala motor baktığıma inanamıyorum. Bu arada haftaya Amalfi'ye gideceğiz motor kullanımızla. Ve hala motor bakıyor. Andiamo? Bu gerçekten çok kullanışlı bir şey. Ikea'dan almıştım bunu. Kullandığınız böyle işte kıyafetlerin, tişörtlerin falan ertesi gün böyle bir hava almasını falan sağlıyor. Mesela Fabio'nun dün kullandığı tişört. Biraz bir burada böyle havalandırıyorum. Ama sorun şu, Fabio burayı biraz böyle eşyalarını hop diye atmak olarak da kullanabiliyor. Mesela şunu giymişti. Yerine koymamış ve onun dolabı çok yukarıda kaldığı için biraz zorluk çekiyorum ben koyarken. Ama bir tane böyle adaptörüm var. Size onu da göstereceğim. Şöyle bir sopam var arkadaşlar. Bununla çok rahat da oluyor aslında. Şöyle ucuna takıp sonra böyle dolabına yerleştiriyorum. Bir de burada şeyler vardı. Yani hava çok güzel. Artık Nisan'dayız. Kullanmadığım böyle montlar falan var. Çok çabuk kullanılanları da buraya koyuyordum. Onları bugün diyorum ki kaldırayım. Mesela bu montumu, az önceki 2 tane montumu hep kaldırıyorum şimdi. Ki buraya biraz daha böyle bir ferah alan gelsin. Mesela şunu da artık kullanmam. Gerçi bu sarıyı kullanabilirim de. Bu bence artık lazım olmaz. Biraz taşıyoruz gibi. En son aldığım şuydu. Şöyle göstereyim. Bu benim motor için aldığım bir ceket. Buraları böyle korumalı arkadaşlar. Bu çok yer kaplıyor. Arkasında falan da bunun böyle koruma var. Yani düşersen falan diye omzunda da şurada da koruma var. Giydiğimde gösteririm. O yüzden burası biraz taşıyor. Yoksa o diğer ceketim de bunun yerinde duruyordu ama şu an. Bir de böyle hepsi pofuduk pofuduk ya. Bakın aslında küçücükler ama çok aşırı yer kaplıyorlar. Mesela şu. Bak. Küçücük. Ama çok yer kapladıkları için burası doldu. Diğer dolaba koyacağım onu da artık. Çantayı o kadar çok her yere koydum ki geçen hafta sonu, o yüzden böyle kirliymiş gibi hissediyorum. Kirli de zaten bence. Hani böyle bir gözle görünür bir kir olmasa da. Bunu yapan manyak bir tek ben miyim bilmiyorum. Ben çoğu zaman çantalarımı böyle ıslak mendille arkadaşlar temizlerim. Yani bir tek ben de olabilirim cidden bunu yapan manyak, o yüzden. Şöyle. Vallahi rahatladım ya, yemin ediyorum. Şöyle bir genel olarak düzenledim arkadaşlar bizim showroom'u. Showroom diyorum ben buna. Şimdi biraz yakınlaşacağım, neler koyduğumu görün. Şunlar zaten Fabio'nun çok sık kullandığı, hani havalanması gereken şeylerdi. Burada durması gerekiyordu. Fabio'nun şu ceketini kaldırmadım çünkü bu aralar hemen üzerine alıp bununla çıkabiliyor. Birkaç tane daha böyle ceketi var. Onları da aslında koyabilirim. Kendimin şöyle bir tane blazer'ı var. Size göstereceğim bir dakika. Okey. Benim böyle bir tane blazer'ım var arkadaşlar. Bunu galiba size göstermemiştim. Yeni aldım. Gerçi giydim de oldu biraz ama. Böyle arkadaşlar güzel çizgili. Şöyle gri ve beyaz böyle çizgili bir şey. Biraz oversize aldım. Kaç beden? 44 beden arkadaşlar. Şey oluyor galiba.
X large ya da large bilmiyorum. Biraz oversize bir görüntüsü var. Bunu kendim için buraya koydum. Çünkü en rahat hani bu aralar bu tarz şeyler giyiliyor. Bir de şunu koydum arkadaşlar. Bu da yine benim sürekli gördüğünüz bu keçe mi? O değişik bir kumaştan. Bu da yine H&M'in. Bu zaten kendisi oversize olduğu için XSmall'unu almıştım. Bir de bir sweatshirt'üm. Bunlar birlikte çok kullanırım diye düşünüyorum bu aralar. İşte Fabio'nun başka bir tişört, bir tane gömleği. Şu da belki alırsam diye, soğuk olursa, gerek olursa diye koyduğum bir şey. Bu da hep var. Bu böyle şeyleri saklıyorum. Diğer askıları, boş askıları lazım olunca oradan alalım, kullanalım diye. Böyle yani showroom'u ayarladım. Bence oldu. Şimdi bir evi süpüreceğim. Böyle bir ufak bir temizlik işim var. Ya bunlara göre ufak. Kısacası şu an evi toparlama işim bitti. Şimdi sadece süpürme silme kaldı ama o kısım bana sanki böyle bir tık daha kolaymış gibi geliyor. Çünkü onu sürekli yapıyorum ve hani etrafta bir şey olmadığı sürece süpürmek ve silmek o kadar daha zor bir şey değil bence. Ama tabii ki önce bir o toparlama kısmı beni biraz mahvediyor. Şimdi kirleri falan da ayırdım bu arada. Şu ayıklama işlemini yaparken kendi dolabımı falan da açtım. Yani hafif kirli olduğunu düşündüklerim falan filan. Biraz onları da ayırmış oldum. Etrafı da toparlamış oldum. Çantamın içini falan da boşalttım. Bu arada dün marketten aldım. Şunları daha yeni çıkartabildim çantadan. Böyle 2 tane ürün aldım arkadaşlar. Biri L'Oreal Paris Elvive'in Bond Repair'ı. Bunu nasıl Türkiye'de bilmiyorum adı ama yıpranmış saçlar için böyle bir tane serum. Bunu duştan sonra da kullanabiliyorsunuz. Saç ıslakken de kullanabiliyorsunuz. Her türlü kullanabiliyorsunuz. Bayağı içeriğini falan okudum. Benim çok hoşuma gitti. Tekrar şöyle göstereyim. Bunu kesinlikle kullanacağım. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Bu bir İtalya markası. O yüzden muhtemelen bulamazsınız. Vital Care diye bir markanın. Bu da böyle serumu, arganlı. Gerçekten hani saçın içine girecek ve tamir edeceğini düşündüğüm şeyler var. İçerik listesine şöyle bir baktım. Yani sanki işime yarar gibi geldi. Çok fazla bu konularda hani uzman değilim ama kendimi kullanacağım falan, böyle bir tık daha bir araştırmalar tabii ki yapıyorum. Bu serum da işe yarayacağını düşünüyorum ama bu serum duştan hemen sonra böyle saçı hafif işte havluyla tamponladıktan sonra kullanın diyor. O yüzden bugün şimdi temizlik yapacağım. Sonrasında önce bunu kullanacağım. Sonra saçım kuruduktan sonra da şunu kullanmak istiyorum. Bakalım bu iki yeni ürünle halledebilecek miyiz artık, yani şu saç vesaire işimi çok merak ediyorum çünkü artık lütfen. Şu görüntüyü çok sevmiyorum. Yani aslında diyeceksiniz ne var, çok belli olmuyor belki oradan ama ya böyle çok fazla ısıl işlem kullanmamama rağmen sanki saçımda çok ısıl işlem varmış gibi duruyor. Bu da beni üzüyor. Hani bu kendi hali mesela. Neden yani bir şey kullanmadığım halde bir şeyler kullanıyormuşum gibi yıpranıyor saçım. Bu durum beni birazcık üzdüğü için, daha sağlıklı görünmesini istediğim için aslında yeni böyle ürünler deniyorum. Bakalım işe yarayacaklar mı? Yüzündeki ifadeyi tahmin edebiliyordu. Utangaç ama duyduğu her kelimeden hoşnut. Bulanıklaşan kırmızı farlar izlemeye devam etti. Yolculuğun geri kalanı sessizlik içinde geçti. Birbirlerinin sessizliğinden huzursuz olmuyorlardı. Konuşacak konu bulmak zorunda hissetmiyor, yan koltukta onun oturduğunu bilmek ikisinin de içten içe iyi hissetmelerine yetiyordu.